Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle harika bir poğaça tarifi paylaştım sevgili arkadaşlarım. Ayrıca tek tek 8 tane beze almak yerine bir tane beze ile 8 kat poğaça hazırlayabiliyorsunuz. Bu tarifimi çok pratik bir şekilde kahvaltılarınız için, günleriniz, beş çaylarınız veya çocuklarınızın beslenmesinde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı su ve 1 su bardağı ılık sütü alalım. Su ve süt mutlaka ılık olsun. Kesinlikle soğuk veya kaynar olmasın. Soğuk olabilir. Soğuk olursa daha geç mayalanır hamurunuz. Poğaçanız daha geç mayalanır. Kaynar kullanırsanız mayanın aktifliği gider. Daha sonra üzerine 3 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 paket kuru mayayı da ilave ettikten sonra şekerler eriyene kadar karıştırdım. Ve üzerine 1 çay bardağı zeytinyağı, sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın sarısını poğaçaların yüzeyi için ayırdım. Beyazını ise hamurumda kullanıyorum. Daha sonra kontrollü bir şekilde unumuzu ilave ediyoruz. Ama unun bir miktarını ilave ettikten sonra 1 tatlı kaşığından birazcık fazla olacak şekilde tuz ilave ettim. Tuzu damak zevkinize göre azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Ama unu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edin. Unun markasından miktarı değişebilir veya yumurtanın büyüklüğünden, küçüklüğünden miktarı değişebilir. Yumuşacık bir hamurumuz olması gerekiyor. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde hamurumuzu yoğuralım. Evet, ilk önce spatulam ile böyle güzelce karıştırdım. Daha sonra spatulam ağırlaştıktan sonra elimle yoğurmaya geçiyorum. Hamuru bu şekilde koparmadan katlayarak yoğuralım. Dediğim gibi yumuşak ama böyle ele yapışmayacak şekilde yumuşak. Yani çok fazla da yumuşak olmasına gerek yok. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar hamurumu yoğuruyorum. Ve bakın sevgili arkadaşlarım, hamurun kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Şöyle 3-4 dakika kadar pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurdum. Böyle yumuşacık sakızımsı bir kıvamda. Daha sonra hamurumu toparlıyorum. Yine yoğurmuş olduğum leğenin içerisine alıyorum. Şöyle üzerini kapattım. Bir 30 dakika kadar mayalanmaya bıraktım. Evet, ben hamurumu 30 dakika mayalandırdım ama eğer aceleniz varsa fırının içerisinde mayalandırma bölümünde daha hızlı bir şekilde mayalandırabilirsiniz. Hatta kapalı fırının içerisinde de çok güzel mayalanıyor. İçerisine hava girmediği için o şekilde de hamurlarınızı, poğaçalarınızı, ketelerinizi mayalandırabilirsiniz. Evet, hamurumu tezgahın üzerine aldım. Şöyle birazcık un serpmiştim. Daha sonra yine hamuru böyle bir tane beze yaptım. Böyle büyükçe bir beze oldu. Çünkü dediğim gibi sadece bir tane bezeden hazırlayacağız poğaçalarımızı. Aynı şekilde bezenin üzerini kapatacağım. Şöyle 8-10 dakika kadar dinlendirmeye bırakacağım. Bu şekilde hamurumuz daha kolay bir şekilde şekil alacak. Daha kolay bir şekilde açacağız. Evet, sadece 8-10 dakika dinlendirmemiz yeterli. Bu arada ara katlarına sürmek için 150 gram tereyağı kullandım. Tereyağı mutlaka oda sıcaklığında olsun. Veya benim gibi unutuyorsanız, ben de çok yapıyorum bunu. Şöyle yarım saat öncesinden tereyağınızı eritin. Dolabınızda böyle birazcık yumuşak bir kıvam alana kadar tekrar soğutun. O şekilde de olabilir. Ve bezenin altını üstünü bolca un serptikten sonra merdanem ile açıyorum. Hamuru ne kadar büyük açarsanız, ne kadar incecik açarsanız o kadar lezzetli poğaçalarınız olur. Eğer bu konuda, hamur açma konusunda tecrübeli değilseniz, inanın yamuk yumuk olsun, hiçbir sıkıntısı yok. Her şekilde çok güzel olacaktır. Tabi bu işlemi dilerseniz oklava ile de hazırlayabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Evet, şöyle son olarak hamurumun kenarlarında biraz daha inceltiyorum. Bu kadar büyütmem yeterli. Şöyle elimle biraz hamurumu düzeltiyorum. Böyle yuvarlak bir hamur olması gerekiyor. Tabii ben bir tane hamurdan hazırladım ama dilerseniz küçük küçük 8 tane beze alıp üst üste aralarına tereyağı sürüp üst üste de bu şekli yapabilirsiniz. Yani hangisi kolayınıza geliyorsa. Bu şekil çok daha pratik oldu bence. Ortasına orta boy tenceremin kapağını yerleştirdim ve kenarlarını hamur kartım ile kesiyorum. İsterseniz bir rulet ile veya bıçak ile de kesebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, görmüş olduğunuz gibi hamurumu ben 8 parçaya bölüyorum. Dediğim gibi küçük küçük bezeler alın. 8 tane beze almanız yeterli. Böyle üst üste yerleştirin, arasına tereyağı sürün. O şekilde de olur.
Hamurumu 8 parçaya böldükten sonra şöyle hamur kartım ile tereyağını bolca sürüyorum. Sadece tereyağı sürebilirsiniz ama ben tereyağını sürdükten sonra biraz daha böyle çıtır olsun, daha böyle katı belirgin olsun diye bir yemek kaşığı da sıvı yağ sürdüm. Tamamen tercihinize kalmış. İsterseniz hiç sıvı yağ kullanmasanız da olur. Burada tereyağını çok fazla, çok az kullanmanız önemli değil. Önemli olan hamurun her tarafına değmesi. Şöyle bolca sürüyorum. Ben 150 gram kadar tereyağı kullandım. Dediğim gibi her tarafına değmesine özen gösterelim sevgili arkadaşlarım. Dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz ama tabii ki tereyağı çok daha lezzetli olur. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Küçük bir emoji, kısacık bir yorum, hatta küçücük bir noktada bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum. Tariflerimi, videolarımı sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, tereyağını sürdükten sonra dediğim gibi bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ sürdüm. Ve şöyle karşılıklı olacak şekilde hamurumu katlıyorum. Böyle gelişi güzel katlamayalım da birazcık böyle elimizde de şekil verelim. Böyle hepsi aynı boyutta olsun. Yani bir tarafı kalın bir tarafı ince olmasın. Yani görmüş olduğunuz gibi aslında 8 parça hamurumuz oldu. Üst üste yerleştirmiş olduk. Bu yüzden özellikle söylemek istedim. Dilerseniz küçük küçük 8 tane beze alıp üst üste bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Evet, sonuncuyu da üzerine yerleştirdikten sonra ben bir tepsimin içerisine alacağım. Ben 15 dakika 20 dakika kadar dinlendirdim. Buzdolabımın buzluk bölümünde. Mutlaka üzerine kapatalım. Hamurun yüzeyi kuruma yapabiliyor. Hiç hoş bir görüntü olmuyor. Ben 15-20 dakika kadar dinlendirdim ama eğer zamanınız varsa 30 dakika, yani 30 dakikayı geçerse daha iyi olur. Benim fazla zamanım olmadığı için burada birazcık acele ettim. Evet, şöyle tezgahımın üzerine alıyorum. Birazcık un serptim ve altını üstünü. Tekrardan kenarlarını aynı şekilde yerleştirdikten sonra elimle üzerine ilk başta bastırıyorum. Daha sonra merdane ile hamurumu açıyorum sevgili arkadaşlarım. Çok fazla üzerine bastırmayalım. Yani o katları gitmesin. Hamuru ezmeden. Zaten hamur dolaptan çıktığı için ilk başta böyle çok sert gibi oluyor ama şöyle hamuru açtıkça, dokundukça hamur zaten kendini bırakıyor. Burada da ne kadar ince açarsanız o kadar güzel poğaçalarınız olur. Ve bakar mısınız sevgili arkadaşlarım, aslında hamurun kenarlarından hamurun ne kadar böyle kat kat olduğunu da görebiliyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi hamurumu incecik açıyorum. Özellikle kenarlarına daha fazla özen gösterelim. Çünkü bu gibi tariflerde genelde ortası ince, kenarları daha kalın olabiliyor. Ve daha sonra sevgili arkadaşlarım bakın tam ortadan bölüyorum. Toplamda ben 24 tane, yani 24 parçaya böldüm. Tabii ki daha büyük, daha küçük poğaçalar da hazırlayabilirsiniz. Gerçekten yapılışı çok pratik bir tarif sevgili arkadaşlarım. Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve denerseniz olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. İçerisi kat kat, yüzeyi çıtır, harika bir poğaça tarifi sevgili arkadaşlarım. Ben sade olarak hazırladım ama dilerseniz peynirli, kaşarlı da hazırlayabilirsiniz bu tarifi iç harcı olarak. Her şekilde bence çok güzel olacaktır. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi hamurumu sarıyorum. Birazcık böyle çekiştirerek sararsanız daha iyi olur. Mutlaka o bitiş noktası tepsiye yerleştirirken o bitiş noktası mutlaka hamurun altına gelsin. Çünkü çok güzel bir şekilde kabarıyor. Evet, daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime birazcık mesafeli bir şekilde yerleştirdim.
Ama çok güzel kabardı. Yani ben 2 tepsiye yerleştirmediğime pişman oldum. Ne kadar düzenlesem de. Ben mayalama süresi yapmadım sevgili arkadaşlarım. Hamur zaten elimde hazırlarken hamur oldukça mayalandı. Ama şöyle bir 10 dakika kadar kapalı fırında beklettim. Biraz daha kabardı. O şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz bakın üzerine yumurta sarısını sürmeden üzerini kapatın. O şekilde de 2 kat olarak kabarana kadar bekleyebilirsiniz. Tepsi mayası yapabilirsiniz. Nasıl dilerseniz, nasıl kolayınıza geliyorsa. Ben yüzeyine sürmek için ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine 1 tatlı kaşığı kadar yoğurt ilave ettim. Böyle bence güzel bir görüntüsü oldu. Aslında poğaçalarınızı hiç süslemenize gerek yok ama ben oğlum çok sevdiği için birazcık haşhaş kullandım. Ve önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırında şöyle 25 dakika kadar pişirdim. Gerçekten görüntüsü çok güzel oldu sevgili arkadaşlarım. Çok da güzel bir şekilde kabardı. Dediğim gibi çok güzel bir tarif, bakar mısınız? İçerisi böyle kat kat. Şöyle bir tane poğaçamı böyle bölerek size göstereceğim. Gerçekten denenmesi gereken bir tarif. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomun son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.